Hepinize selam arkadaşlar. Şu anda Dodoviz kanalındasınız. Benim için önemli bir andayız şu anda. Sizler için öyle olmayabilir çünkü yeni bir cihaz değil ama MacBook Air 13 inç ve en baz modeliyle karşınızdayım. Aslında bu ürün almam tamamen bir şans eseri oldu. Şu an 1 Temmuz ve geçtiğimiz son 1,5-2 ayda Apple'ın 3. zammını yaptı ve aslında biz birkaç gündür yeni cihaz alalım, işte bir MacBook alalım falan diye Evşen'le beraber konuşuyoruz. Tam alacaktık, bir ikinci el baktık, sonra o olmadı. Benim eski bilgisayarımı satma gibi bir niyetimiz vardı falan. İkinci el cihazımı satarken de çok fazla canım sıkıldı aslında. Çok fazla saçma sapan piyasada satıcı insan var, alıcı insan var. Tamir ettirip satıyorlar falan. Çok fazla fiyat öldürüyorlar. Sinirlendik, sabah dedik ki sıfır alalım. Lanet olsun, bir şeyler yapalım ve sıfır alalım dedik. Ondan sonra bir baktık Apple 3. zammı yapmış ve fiyatlar birdenbire işte şu aşağıda gördüğünüz fiyatlara denk gelmiş. Şu an bilmiyorum ama 28 küsur olabilir. Diğer Vatan, MediaMarkt gibi satıcılarda da 31,5'a kadar yükselmiş. Ondan da umudumuzu kestik. Neyse dedik almayalım. Elimizde bilgisayarımız var. O en azından bize şu an için yetiyor. Onları değerlendirelim derken Evşen dur bir de ben bakayım dedi ki o hiç bakmaz böyle şeylere. Genelde takipçisi benimdir bu durumların. Baktı ve dedi ki şu an Vatan'da 23,5'a var. Hemen bilgisayarı açtık. Mağazaya kadar gitmeyi bekleyemedik. Oradan dedik mağazana teslim al yaptık. Yolda tramvayla indik. Ben telefonumdan bir kontrol ettim. Vatan'da fiyatları 31,5'a güncellemiş. Bu sabah 10'da yaşandı ve öğleden sonra 1,5 gibi de cihaz almaya gittiğimizde fiyat 7-8 bin lira üstüne çıkmıştı. Velhasıl kelam bu bilgisayarın hikayesi bu aslında. Bizi Letgo'daki, Sahibinden'deki ya da diğer çeşitli kanallardaki şerefsiz satıcılar sıfır MacBook sahibi yaptı diyebiliriz. Ve şu an için ilk kutu açılışını yapacağım. Üstünü jelatini çıkarttık ama bilgisayarın açılımını kurulumu yapmadık. Onu beraber yaparız diye sakladım ve benim de ilk MacBook'um ayrıca bu arada. Hep bu zamana kadar Windows cihaz kullanıyordum derken çok güzel bir görüntüyle karşılaştık. Evet. Cihazın içinden MacBook çıkıyor. Bunu şimdilik bir kenara koyalım ve onun haricinde Type-C'den Type-C'ye bir şarj kablosu ve üstünde bir tane Type-C portu olan adaptörü çıkıyor. Onun dışında kitapçıklar, stickerlara bayılırız bu arada. Bunlar var. Onun dışında kutuda başka bir şey yok. Kutuları kenara alırsak MacBook'umuzun ilk açılışını yapabiliriz. Böyle size karşı da bunu yapıyorum. Evşen'in şu an kenarda canı gidiyor. Hayırlı olsun. Evet, masa kocaman kaldı. Biz bu zamana kadar hep Monster kullandık laptop olarak. Onu koyduğumuz zaman masanın büyük bir kısmı gidiyordu artık bununla beraber. Aşkım, açmak ister misin? Hello yazısını görmek ister misin? Hadi aç, gel sen aç. Aç bakalım. Bundan sonra. Hadi. Buradan açalım. Hı hı. Abi bu işi yapıyorlar ya. Bunu çıkarıyorum. Çıkar. Bak gerçekten şakasız bu işi yapıyorlar. Şimdi bana kendimi bu kadar özel hissettirilemez, anladın mı? Çok tatlı. Evet. Bu cihazı benden çok aslında Evşen kullanacak. Bakalım bu cihazın diyor ama. Yani ikimizin tabii ki ama benim masaüstü sistemim var. Ben işlerimi orada yapıyorum genellikle. Evşen içinde laptopumuza bir upgrade yaptık diyebiliriz. Monster'dan benim öğrencilik zamanı aldığım Monster'ımdan buna geldik. Kurulumunu yapıp gelelim. Evet, cihazın kurulumunu yaptık. Birazcık kurcaladık. Yani ilk his olarak gerçekten yani elime aldığım andan itibaren Windows cihazlarla olan farkını çok iyi anladım yani. Bu bilmiyorum benim cahilliğim de olabilir ama ciddi bir fark hissettirdi. Her şeyden önce çok hafif, çok kompakt ve ekranı müthiş, acayip gösteriyor yani. Çok güzel görüyorsun her şeyi. Ve az önce bir müzik açtık, dinledik.
inanılmaz derecede iyi bir ses kalitesi var. Böyle karşında dinliyorsan eğer ki kulaklık takmışsın gibi hissediyorsun. Direkt bu iki yandan kulaklarını dolduruyor bu. Cidden tarif edemeyeceğim, yaşanması gereken bir his olduğunu düşünüyorum. Hemen kısaca o zaman bir özet geçeyim. Bu benim ilk izlenimimdi. Gayet güzel, şık ve parasını hak eden bir cihaz olduğunu düşünüyorum ve bizim de böyle bir fırsatla sahip olmamız da gayet iyi oldu bizim açımızdan da. İlerleyen zamanlarda bu cihazın uzun kullanım test demeyeyim de aslında uzun kullanım hislerimi anlatacağım bir video daha yapmayı planlıyorum. Şu an çektiğim videoyu da iPhone 11 cihazımla çekiyorum. AirDrop sayesinde ikisini eşleyeceğim ve görüntüleri aktaracağım. Sonra bu cihazdan Premiere üstünden kurgusunu yapacağım. Bu videonun kurgusunu yapacağım. Bu videonun sonuna da onunla ilgili ufak belki ekleyeceğim bir şeyler olursa kurgu esnasında size ufak notlar olarak eklerim. Benden bugünlük bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda yazabilirsiniz. Onun dışında videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bilgisayarı nasıl kapatacağız?